Şu ana kadar Şakir Paşa ailesinden başta Şakir Paşa olmak üzere, anne ve babası, kardeşleri Ahmet Cevat ve Sara Hanım ile çocukları Cevat Şakir, Fahrel Nisa Zeyd, Aliye Berger, Hakiye Koral, Ayşe Ernar, Suat Şakir ve Asım Bey'in hayatlarını ve de ailenin merak edilen konularını Şakir Paşa ailesi video serimizde sizlerle buluşturduk. Şakir Paşa ailesi video serimize ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalara koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Bu video ile birlikte şimdi de Şakir Paşa'nın her biri birbirinden ünlü torunlarını ve onların çocuklarını tanımaya başlayalım. Şakir Paşa'nın torunlarından ise ilk olarak adına romanlar yazılan ve ülkenin en önemli sanatçılarından biri olan Füreyya Koral'ın hiç görmediğiniz aile fotoğrafları eşliğinde gerçek yaşamından bahsedelim. 1910 yılında Büyükada'da Hakiye Hanım ile Mehmet Emin Koral çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelen Füreyya Koral, mensubu olduğu ailenin eğitime verdiği önem sayesinde Notre Dame de Sion Lisesi ve İstanbul Üniversitesi gibi ülkenin önde gelen okullarında eğitim almıştır. Yine Füreyya bu dönemde, daha sonra teyzesi Aliye Berger ile evlenecek olan ünlü Macar keman virtüözü Karl Berger'den de keman dersleri almıştır. Füreyya Koral'ın tek kardeşi ise 1918 yılında dünyaya gelen Şakir Koral'dır. Füreyya babası Mehmet Emin Koral'ın Atatürk ile olan yakın dostluğu sayesinde, babası İzmir'de görev yaparken Mustafa Kemal ile tanışma şansına erişmiştir. Atatürk'ün bu tanışma sırasında Füreyya'nın hatıra defterine, "Füreyya Hanım, millete ifa edeceğin vazife mühimdir. Bunu bir an bile hatırından çıkarma. Çalış ve ona göre hazırlan" satırlarını yazmıştır. Aile mirası olarak kuşaktan kuşağa aktarılan sanat, tarih, edebiyat, müzik sevgisiyle dolu olan Füreyya Koral, 1930 yılında Bursalı çiftlik sahibi Selahattin Karacabey ile Büyükada'daki köşkte verilen düğünde evlenmiş ve Bursa'ya taşınmıştır. Bu ilk evliliği sırasında 1931 yılında hamileliği sırasında çocuğunu kaybetmiş ve bir daha da çocuk sahibi olamamıştır. Füreyya Koral, çocuk hasretini ise daha sonra kardeşi Şakir'in kızı Sara Koral Aykar'ı 1969 yılında evlat edinerek dindirmiş ve tüm mirasını da ona bırakmıştır. İlk eşi Selahattin Karacabey'den 1932 yılında boşanan Füreyya Koral, İstanbul'a ailesinin yanına taşınmıştır. 1935 yılında kendinden yaşça büyük olan Kılıç Ali ile evlenen Füreyya, eşi ve eşinin 4 oğlundan en küçükleri olan Altemur ile birlikte Ankara'da yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde ünlü sofralarında sık sık devlet erkanını ağırlamışlar, 1938'e dek Mustafa Kemal'in yakın çevresinde bulunmuşlardır. Atatürk'ün vefatından sonra Füreyya, eşiyle birlikte 1939 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Bu dönemde Vatan Gazetesi'ne müzik eleştirileri yazmış ve çeviriler yapmıştır. Kendisine verem teşhisi konması üzerine 1947 yılında İsviçre'deki Leysin Sanatoryumunda tedavisine başlayan Füreyya, burada önce Polonyalı bir sanatçıdan resim dersleri almış, daha sonra teyzeleri Fahrel Nisa ve Aliye'nin gönderdiği malzemelerle seramik denemelerine başlamıştır. Daha sonra tedavisine devam ettiği Paris'te ise dünyaca ünlü seramik sanatçılarıyla çalışma imkanı yakalamıştır. Tedavi için gittiği Paris dönüşünde Kılıç Ali ile Harbiye'deki El Irak apartmanına yerleşen Füreyya Koral, sanat üretiminin bir parçası olan bohem hayatını kabul edemeyen Kılıç Ali'den 1954 yılında boşanmıştır. Bu dönemden sonra Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile seramik sanatında başarıdan başarıya koşmuş ve ülkemizde bu sanatın öncü ismi olmuştur. 1992 yılında Yavuz Turgul'un Gölge Oyunu adlı filminde Şener Şen ve Şevket Altuğ ile birlikte kısa bir sahnede rol üstlenen Füreyya Koral, 25 Ağustos 1997'de İstanbul'da vefat etmiş ve cenazesi Büyükada'ya götürülerek, büyükbabası Şakir Paşa'nın yaptırdığı Müslüman mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilmiştir. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.